çaylar demlenmiş, sıcak fırından çıkmış. Efendim güzel böyle mayasız bir poğaça ister misiniz? Misler gibi kokuyor. Sizin de sofranızda olacak. Buyurun. Şöyle mayasız bir poğaça olsun Oktay Usta. Pratik ve hemen çabucak pişirebileyim dediniz. Hay hay efendim. Sizler için şöyle güzel, enfes bir poğaça tarifi hemen hazırlayacağım. Dereotu ve içerisinde maydanoz da olan bir poğaça olacak. 4 su bardağı unumuz var burada kıymetli seyircilerim. Hemen şöyle 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı süt, 100 gram tereyağı, 2 tane yumurta, bir tanesi sarısını üzerine sürmek için 1 paket kabartma tozu, 2 çorba kaşığı hangi sirke varsa elma, üzüm, enginar hepsi olur. 100 gram kaşar peyniri, 100 gram beyaz peynir, 1 tatlı kaşığı da tuza ihtiyacımız var. Burada karıştırma kabının içinde böyle 200 mililitrelik bardak ile 4 su bardağı unu aldım. Hemen tuzunu veriyorum ve kabartma tozunu verip karıştırdıktan sonra dereotu ve maydanozu doğruyor, peynirleri rendeliyoruz. Hepsi hamurun içinde. Lezzetli, enfes bir poğaça tarifi. Lütfen takipte kalın. Sevgiyle hazırlıyoruz. Poğaçamız için kıymetli seyircilerim 2 tane yumurtanın bir tanesini bütün, bir tanesini akını koydum. 100 gram oda sıcaklığında tereyağı, 2-3 yemek kaşığı içerisine sirke veriyorum. Şimdi birer çay bardağı, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı da süt. Hem de son derece besleyici, vitaminli bir güzel poğaça tarifi ortaya çıkmış olacak. Evet, şimdi ortadan başlıyoruz. Beyaz peynir ve kaşar peyniri burada rendelenmiş olarak bekliyorlar. Sevgimizi veriyoruz. Ortadan başlıyoruz. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur hazırlıyoruz. İçerisinde su yok, maya yok. Mayasız enfes bir poğaça tarifi. Lütfen takipte kalın. Bakalım nasıl bir şekilde şekillendirdikten sonra fırın yolcu olacak. Üzerine susam mı isterseniz çörek otu mu? Ölçümüzden tam 20 adet poğaça çıktı. Kıymetli seyircilerim, içi de çok güzel oldu. Böyle daha şu anda ekmeğiyle misler gibi kokuyor. Sevgiyle fırın tepsisinin içerisine alıyoruz. Şimdi bunların biraz yükselmesi için şöyle hafiften parmak uçları ile biraz bastırıyoruz. Yükselmesine bir fırsat veriyoruz. Hemen bir yumurta sarısını ayırmıştık. Ayırmış olduğumuz yumurta sarısının üzerine az bir şey sıvı yağ verip oradan sonra karıştırdım. Kıymetli seyircilerim, canım bir tane akı oraya gitti, özür dilerim. Tamam. Evet, bu kadar yeterli. Üzerine çörek otu koymak istedim. Çünkü içindeki peynirler de olduğundan dolayı güzel yakışır. İsterseniz artı susam ilavesini de bulunabilirsiniz. Fırınımız 180 derece, 190 derece alt üst ayarda olsun. Çayı demleyin. Sevdiklerinizi daha fazla bekletmeyin. Fırınımızın ısısı tamam. Canım, iyi yolculuklar diliyorum. Sevgiyle gidiyor. Sizlerden ricamız ve isteğimiz var kıymetli seyircilerim. Kanalımıza abone olup destek olursanız, beğeni butonuna basarsanız çok mutlu olurum. Sizleri çok seviyorum. Tarifler gelmeye devam ediyor. Hemen çayı demliyorum. Ne kadar güzel kokuyor. Çayı iyi ki demlemişim kıymetli seyircilerim. Hemen fırından geliyor poğaçamız. 25 dakika oldu. Sevgiyle pişiyor. Ben şimdi hemen çayımı dolduruyor ve sıcak poğaça Oktay Usta'nın mutfağında. Çay da güzel demini almış. Sevgiyle demlemişim çayı. İyi ki de çay ve zamanlamayı çok iyi yapmak lazım. Evet, 25 dakika dedik. 190 derece. Sevgiyle gelir misin canım? Vay, aman ya Rabbi, şu güzelliğe bakın kıymetli seyircilerim. Sıcacık poğaçalar sizin de mutfağınızda olacak. Ailenizin aşçısı Oktay Usta hazırlamış. Var mı istediğiniz tarifler? Lütfen yorumlara yazın. Sizleri çok seviyorum. Sofralarınız bereketli olsun. Afiyet olsun. Buyurun sofraya.